Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Erasmus hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki birçoğunuz Erasmus nedir, nasıl başvurulur ya da bildiğiniz halde merak ettiğiniz bazı küçük detayları var ve gitmek istiyorsunuz, başvurmak istiyorsunuz ama kafanızda bir sürü soru işaretleri var. Onların hepsini çözmeye geldim. Çünkü çoğunuzun bildiği üzere ben zaten şu an İtalya'da Erasmus yapıyorum. Ve yaptığım şeyi tamamen hakim olduğum halde neden sizinle paylaşmayayım ki dedim ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Evet, videoya geçebiliriz. Şimdi Erasmus programı, Erasmus projesi, Erasmus öğrenci değişim programı, Erasmus öğrenci değişim projesi de diye adlandırabildiğimiz birçok adı var. Daha çok öğrencileri ve akademisyenlere hitap eden bir program bu. Açıkçası bu programı şöyle özetlemek gerekirse bu bir Avrupa Birliği projesi ve bu projenin amacı öğrencileri akademik hayatlarında daha vizyon sahibi yapmak için, onlara vizyon katabilmek için, yeni kültürler tatmalarını sağlamak için, ondan sonra dil geliştirmelerini sağlamak için, eğer İngilizce geliştirmek istiyorlarsa gidecekleri yer İngilizce ise bunun için ya da başka bir dil öğrenmek isteyen, başka bir ülkede yaşamak isteyenler için ya da başka ülkede yaşamanın nasıl bir deneyim olduğunu merak eden öğrenciler için, bunların hepsi için başvurabileceğiniz bir öğrenci değişim programı ve Avrupa Birliği projesi. Şimdi Erasmus nedir kısmını anladığımızı düşünüyorum. Erasmus'a nasıl başvurulur? Önce Erasmus'a nasıl başvurulurdan önce ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben şu anda İtalya'nın Foggia şehrinde Erasmus yapıyorum arkadaşlar. Ama ben Polonya'da öğrenciyim. O yüzden Polonya'dan başvurup İtalya'ya Erasmus yapmaya geldim. Yani aslında hangi ülkeden başvurduğunuz çok da fazla büyük detayları değiştirmiyor. Bahsedeceğim zaten. Benim şu an burada 4. ayım bitti. Zaten son ayımdayım ve Erasmus'um da bitecek sınavları bitirdikten sonra. Erasmus'a nasıl başvurulur? Her okulun kendine özgü prosedürleri var aslında. Genellemesi çok birbirine yakın olsa da öncelikle 2 aşamadan oluşuyor Erasmus. Ve tabii ki bu arada 2 ayrı başlık altında inceleyebiliriz. Yani şöyle, birincisi eğer öğrenim için başvuracaksanız Erasmus'a, yani siz öğrencilik hayatınızda, tamam hepsi öğrencilik hayatınızda ama ders için olan Erasmus ayrı, staj için olan Erasmus ayrı. Şimdi ben önce ders için olan Erasmus'tan bahsetmek istiyorum. Yani bu genelde üniversite öğrencilerinin ilk talep ettiği Erasmus programı zaten. Şimdi öncelikle genelde önce Türkiye'den sonra genelleme Avrupa Birliği'nden bahsedeceğim. Çünkü Avrupa Birliği'nin genelinde zaten hepsi aynı. Türkiye'de de şöyle, öncelikle Erasmus dil sınavı diye bir sınav oluyor. Dönemlik bir sınav benim bildiğim kadarıyla. Ona başvurmanız, girmeniz ve belli bir not üzerinde almanız gerekiyor. Bu not her okuldan okula değişiyor. Onun için bunu okulunuzdaki Erasmus ofisine gidip konuşmanız gerekiyor. Yani genelde işte 50 barajı, 70 barajı, 60 barajı gibi barajlar belirleniyor. Ondan sonra sınava girdiniz, barajı geçtiniz, güzel bir not aldınız. Bu cebinizde burada kalıyor. İkinci aşama nedir? İkinci aşama için de ders notlarınızın yüksek olması gerekiyor. Yani şöyle, 4 üzerinden belirlenen ders notlarınızın yüksek olması gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Genelde mesela departman mı gönderiyorlar yoksa bütün okuldan mı belli bir sayıda öğrenci gönderiyorlar? Bunlar da okuldan okula değişen detaylar. Mesela bazı okullarda işte işletme fakültesinden 3 öğrenci, mühendislik fakültesinden 5 öğrenci gönderilecek ya da bazı okullarda bütün okuldan 10 öğrenci gönderilecek diye sınıflandırma yapılabiliyor. Bu okulunuzdan okulunuza değişiyor yine. Tabii bunun değişimine göre sizin şans oranınız da biraz artıyor. Artmıyor değil açıkçası. Yine onu da ofisinizle görüşebilirsiniz. Siz sınavdan iyi aldınız ama ders notlarınız düşük. Öncelikle tamam, İngilizce sınavı önemli. İngilizce sınavına bakılıyor ama ders notlarınız çok düşükse ve sizin önünüze geçebilecek başka birisi, yani katlayıp geçebilecek başka birisi varsa genelde bu çok büyük problem çıkartabiliyor. Ya da zaten İngilizceniz iyi değilse, o sınavı barajı geçemiyorsanız hiç gidemiyorsunuz. Direkt eleniyorsunuz bu arada. O da ayrı bir bilgi. Diyelim ki her şey tamam. Siz başvurduğunuz, sınavı geçtiğiniz, notlarınız yüksek ve
gideceksiniz, kesinleşti. Genelde okullarda 3 tane ülke seçme hakkınız oluyor ve genelde okulların anlaşmalı olduğu birçok ülke oluyor. Yani 10-15 ülkeye kadar ülke oluyor. Tabii bunu seçmek size kalıyor. Hiçbir okulda zorunlu bir seçim diye bir şey yok ama tabii ki en başta çok dikkat etmeniz gereken bir kısım var okul seçerken. Dili arkadaşlar. Her okulun İngilizce öğretimi yok. Mesela ben şu an İtalya Fogya'dayım ama bizim okulumuzun İngilizce öğretimi yok. O yüzden tabii ki bu bize çok daha fazla sorumluluk yüklüyor. Yani ben sınavlara İngilizce giriyorum. Çoğu ders İngilizce alma şansım olmadığı için İtalyanca almak zorundayım. İtalyancayı mı geliştirip öğrenip alacağım yoksa evde çevirisini yapıp öyle mi çalışacağım falan fistan derken ilk ayı biraz düzene sokmak zordu aslında. O yüzden onlara çok dikkat edin. Eğer Türkiye'den gidiyorsanız ve zaten Türkçe öğretim gören bir okulda okuyorsanız ülkenin ana dili İngilizce olmak zorunda değil ama en azından okulunda hem İngilizce öğretim veren bir yeri bulup araştırıp oraya gitmek için çabalayın en azından. Çünkü tamam biliyorum hemen Erasmus deyince İtalya, Fransa, İspanya herkesin kafası böyle aydınlanıyor. İtalya, İspanya sıcakta eğlenceli olur da falan fistan. Ne bileyim o tarafta işte ne var? Polonya var, Macaristan var, işte Romanya var, Cartürt, aman oralara mı gidilir mantığıyla baktığı için herkes aslında çok pişman olan insanlar biliyorum. O yüzden çünkü Polonya, Macaristan o tarafların genelde Erasmus'a gittiğiniz zaman eğer İngilizce olarak gidiyorsanız zaten İngilizce giriyorsunuz. Bütün derslere girme şansınız var. Sınavları kolaylıkla geçebilme şansınız var. Şehirde bir sürü öğrenci zaten İngilizce okuduğu için onlarla iletişime daha kolay geçebilme şansınız var. Ama mesela bir İspanya'ya gitseniz zaten İngilizce konuşmuyorlar fazla. Okulda İngilizce eğitim yok. Her şey İspanyolca. Ya gitmeden o dili öğreneceksiniz, rahat edeceksiniz. Ya da gittiğiniz yerde biraz daha böyle dışta kalmayı göze alacaksınız. Ders konusunda da daha fazla sorumluluk almayı göze alacaksınız. Ki bu Erasmus'a giden bir öğrenci için çok da iyi bir seçenek değil. Çünkü Erasmus biraz da nefes almaya gidiyorsunuz. Sonuçta her şey ders okul diye düşünemeyiz yani. Çok hızlı konuştuğumu fark ettim bu arada. Nasıl da yardımcı olmak istiyorum ama sizlere ya. Böyle bir şevkle. Hepiniz gelin. Polonya'ya gelin ama. Erasmus'a Polonya'ya bekliyorum herkesi. Herkes gelsin. Hem dilimiz İngilizce, okul dilimiz. Hem paramız euro değil, hem Avrupa'nın göbeğindeyiz. İstediğiniz her yere gider gezersiniz. Mis gibi bir ülke diyorum size. O kadar söylüyorum. Ben şu an İtalya'dayım. Memnun değil miyim? Gayet memnunum. Bu konuların neyse daha sonra değineceğim. Evet, her şey tamam oldu. Ülkeyi de seçtiniz. Açıklandı. İşte kazandınız. Ondan sonra yapacağınız prosedür Erasmus ofisinize gidiyorsunuz. Öncelikle vize başvurunuz gerekecek. Vizeye başvurmanız gerekecek. Bu tabii ki Türkiye'den başvuranlar için konuşuyorum daha çok. Avrupa Birliği'ndeyseniz zaten vizeye falan gerek yok. Ondan sonra vize başvurusundan sonra sizden bir sağlık sigortası isteyecekler. Öğrenim sağlık sigortası. Bu biraz prosedür icabı. Çok da gerekli bir şey değil ama kullanacağınız bir şey olmasa da yapmak zorundasınız başvuru için. Daha sonra zaten siz her şeyi Erasmus adı altında yaptığınız için, Erasmus öğrencisi olduğunuz için her şey çok kolay gerçekleşiyor. Yani o konuda korkacağınız hiçbir taraf olmasın açıkçası. Her şey gerçekten çok basit. Daha sonrası zaten uçak biletinizi alıp havalimanına gitmekten başka bir şey değil. Sadece ona kalıyor. Merak edebileceğiniz şeyi düşünüyorum. Evet. Kaç para veriyorlar? Erasmus'ta hibe veriyorlar mı? Yeri onlar mı ayarlıyorlar? Bunlar önemli konular. Ve şöyle, genelde Türkiye'den yollanıyorsanız çoğu okul hibe veriyor, aylık hibe. Zaten Avrupa Birliği'nde de veriyorlar. Ama bu yine sizin okulunuzla birlikte değişebilen bir şey olabilir. Bunu önce okulunuza danışıp, sorup ondan sonra prosedürü takip etmeniz daha iyi olacaktır. Ama genelde okullar veriyor. Şöyle, ben genel olarak ve kendi bilgim açısından size şöyle söyleyebilirim. Mesela gideceğiniz ülkeye göre değişiyor. Atıyorum Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelere başvuracaksanız genelde aylık 300 euro kadar size hibe veriyorlar. Çünkü mesela Polonya'da 300 euro nasıl? Kalacağınız yeri karşılar, biraz yemeğinizi karşılar, gerisini cebinizden verirsiniz ama sizin çoğu şeyinizi karşılar atıyorum. Çünkü zaten euro değil,
kendi paraları Euro'dan daha düşük bir miktar olduğu için kolaylıkla karşılayabileceğinizi düşündükleri için de en düşük o ülkeleri tutuyorlar. Bu tekrar altını çiziyorum. Öğrenim gören öğrenciler için, öğrenim Erasmus için, yani staj Erasmus için değil. Ondan sonra bir kademe 400 euro kademesi var. Orta kademe, bunda da sanırım 400-450 gibisinden değişiyor bu arada. Hepsi 400 değil. Yine okuldan okula, ülkeden ülkede değişiyor ama mesela İtalya'ya, İspanya'ya 400-450 civarı verebiliyorlar. Ondan sonra ama tabii bu artıyor mesela. Ve Türkiye'de şöyle bir şey de var. 500 verenler de var İtalya'ya. Mesela arkadaşlarım var, 500 euro hibe alıyorlar aylık. Bir üst kademesi de yine 550 olanını bilmiyorum Türkiye'den ama mesela Romanya'dan gelen 800 euro alan var aylık. Bu 500 euroluk kademelerde de işte Almanya, Fransa, İtalya yine dahil olabilir, olmayabilir. Avusturya, böyle ülkeler var ya da İngiltere mesela. Biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Kalacak yeri şöyle. Okulunuzun kendi ayarladığını düşünmüyorum. Genelde siz bununla baş etmek zorundasınız. Ama şöyle zor olmuyor. Çünkü zaten gideceğiniz şehir eğer Erasmus yapılan bir şehirse ve çok başvurulan bir şehirse çok zorluk olmuyor. Çok öğrenci gidecek oluyor. Çoktan WhatsApp grupları oluşturulmuş oluyor. Instagram'a girdiğinizde, Facebook'a girdiğinizde gruplardan zaten bir ton bilgi, istemediğiniz kadar bilgi alabileceğiniz insan olmuş oluyor. Onlarla çok kolay arkadaşlık edip ya da bilgi almak için onlarla iletişime geçebilirsiniz. Kolay olacaktır. Bizim de öyle oldu. Açıkçası benim de tanıdığım arkadaşlarım var. Ben bir arkadaşımla birlikte kalıyorum evde. Biz internet sitesinden bulduk. O internet sitesini nasıl bulduk? Facebook'taki gruplardan, WhatsApp'taki gruplara dahil olmuştum. Soruyorsunuz nasıl bulabilirim, neresi daha iyi, şöyle böyle. Çok kolay bir şekilde zaten evinizi bulabiliyorsunuz. Ama her zaman okulunuz ayarlamıyor. Bunu bilmeniz gerek. Sizin de yapmanız gereken şeyler oluyor tabii ki. Ve okul hibe verirken sizin kalacağınız yeri karşılamıyor. Size verilen paranın içinden siz kendiniz karşılamak zorundasınız. O yüzden seçim hakkı size kalıyor. Kaç paralık yerde, ne kadar lüks, ne kadar ya da ucuz yerde kalmak istediğinizi kendiniz seçip o şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, biraz da staj Erasmus'undan bahsetmek istiyorum. O da şöyle, daha bile kolay diyebilirim öğrenimden. Bu arada normal öğrenim Erasmus'un ne kadar olduğundan da biraz bahsedeyim. En az 3 ay olmak üzere bir dönemlik yapıyorsanız 5 aya kadar, 6 aya kadar çıkabiliyor. Eğer bütün sene başvuracaksanız bu 9 aya kadar çıkabiliyor. Yani 9 ayın her ayı size hibe verebiliyorlar ya da okuldan okula değişmekle beraber ilk dönem verip ikinci dönem veremeyebiliyorlar. Kış dönemi ise 5 ay, ikinci dönem ise bahar dönemi ise 4 ay, hepsi ise 9 aylık bir dönem oluyor. Ve hibe konusunda da genelde bütün okullar %80'ini siz öğrenime başladığınızda, Erasmus'a başladığınızda veriyorlar, gönderiyorlar. %20'sini de her şeyi tamamladığınızda, bütün derslerinizi geçtiğinizde ya da ders kredinizi ne kadar tamamladığınıza göre her şey tamam olduktan evraklarınızı götürüp hallettikten sonra geri kalan paranızı alıyorsunuz. Bu da bu ellerimi durduramıyorum. Niye böyle? İtalya'da olduğumdan ötürü galiba. Çünkü biliyorsunuz İtalyanlar ellerini gerçekten çok kullanıyorlar. Her şey için. Yani bilmiyorsanız da artık biliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. İşte insanın içine işliyor yani. 4 ay oldu sonuçta. Kolay değil. Etrafımız bütün İtalyanlarla çevrili. Kolay değil. Neyse. Toparlıyorum. Evet, öğrenimi bu şekilde toparladık. Şimdi staj Erasmus'u. Staj Erasmus'unda da yine başvuru süreçleri, her şey aynı. Yine İngilizce sınavına girmeniz gerekiyor. Ve bunu yüksek lisanstayken de yapabiliyorsunuz bu arada. Staj Erasmus'unu. Okulu bitirdikten sonra da yapabiliyorsunuz. Yani lisanstan mezun olduğunuz son senede yapabilirsiniz. Yüksek lisans yaparken de yapabilirsiniz. Ama bunun dönemi genelde yaz dönemi oluyor. Çünkü okurken yapamadığınız için, çalışma Erasmus'u olduğu için Haziran-Temmuz aylarında, Temmuz-Ağustos aylarında, bu yine siz ne zaman başvuracağınıza ve okulunuza göre değişen bir durum. Ve 2 aydan oluşuyor staj Erasmus'u. Yine hibe veriyorlar. Yine her şey aynı. Yerinizi kendiniz ayarlıyorsunuz. Okul şehirden şehire hibe veriyor. Ama hibeler daha yüksek oluyor. Ve şu şekilde mesela işte 400 Euro'dan başlıyor. 600-700 Euro'ya kadar hibe veren ülkeler var. Bu değişiyor yine.
Türkiye'de de genelde 500-600'e kadar verdiklerini biliyorum. Ve staj yerinizi kendiniz bulup seçebiliyorsunuz. En güzel tarafı bu. Bunu da gerçekten tavsiye ederim. Yapmış olan arkadaşlarım var ve çok memnun olan arkadaşlarım var. Sonuçta siz deneyim edinmek için staj yapmak zorundasınız. Ve stajın belli bir saatleri oluyor. Mesela haftada işte 30 saat diyor. Günde 6 saate denk geliyor. 6 saati gidiyorsun staja. Geri kalan saatinde gez ve sana para veriliyor. O paranı istediğin gibi harca yani. Mis gibi. Hem deneyim kazanıyorsun hem bedavaya gidiyorsun. Başka ülkede okuyorsun. Abi öğrenciyken yapın ya şunları. Gerçekten korkmayın. Türkiye'den çıktıktan sonra her şey o kadar kolay ki. Bununla altını çizmek için el hareketini de yapıyorum. Her şey o kadar kolay ki yapın. Başvurun gerçekten. Neyse dediğim gibi çok da bir farkı yok diğerinden. Sadece işte okula gitmiyorsunuz, derse değil, staja gidiyorsunuz. Atıyorum fizyoterapistsiniz. Neden fizyoterapist örneğini veriyorum? Çünkü ben fizyoterapi okuyorum. Atıyorum fizyoterapistsiniz. Staj Erasmus için başvurmak istiyorsanız. Araştırdınız Almanya'yı. Fizik tedavi merkezi buldunuz. Tamam her şey okey, anlaştınız. Gidiyorsunuz oraya, başlıyorsunuz çalışmaya. Ülke seçerken eğer gezmek de çok istiyorsanız, bu arada Avrupa'ya geldikten sonra içinde gezmek çok kolay, bundan bahsetmek istiyorum. Otobüsle bile ülkeler gezilebiliyor. O yüzden seçeceğiniz ülkenin konumu da biraz, lokasyonu da biraz önemli olsun sizin için ki her yere ulaşmak kolay olsun. Atıyorum Portekiz'i seçtin. Portekiz'den ta nereye gidebileceğini çok sanmıyorum. İspanya'ya gidersin, Fransa'ya gidersin, orada biter. Tamam sıcak, güzel, hoş ama yine de buna dikkat etmek gerekiyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani genel olarak Erasmus projesiyle ilgili bayağı bir yardımcı olduğumu düşünüyorum. Tabii yine başka merak ettiğiniz şeyler varsa her şekilde yardımcı olmak isterim. Umarım bu video size yararlı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ciao.